Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için misafir yemeği hazırlıyorum. Yapımı gerçekten çok kolay ve lezzetli. Tarifimize hemen başlayalım. Tavaya biraz sıvı yağ alalım. 1 adet büyük boy yemeklik doğradığım kuru soğanı içine alarak kokusu çıkana kadar kavurmaya bırakıyorum. Evet, kokusu çıkan kuru soğanların üzerine bir kase dolusu haşlanmış, suyu sıkılmış ıspanağı ekliyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Biraz tuz ekleyelim. Kırmızı toz biber, isteğe bağlı acı pul biber ekleyerek karıştıralım ve altını kapatalım. Adet büyük boy patatesimi kabuklarını soydum, yıkadım, ortadan ikiye kesiyorum. Evet, bıçak yardımıyla iç kısımlarını oyarak çukur haline getirelim. Koyduğumuz patates parçalarını da küçük bir tencerenin içine alarak haşlamaya bırakıyorum ve patates püresi hazırlıyorum. Evet, hepsine az miktarda zeytinyağı gezdirelim. Biraz tuz ekleyerek her tarafına gelecek şekilde elimizle sürelim. 15-20 dakikada az yağda olacak şekilde kızartalım. Evet, borcamın içine alıyorum. Hazırladığım iç harcı da orta kısımlarına bolca pay ediyorum. Üzeri için beşamel sos hazırlayalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2,5 yemek kaşığı un, kokusu çıkana kadar kavurmayı bırakalım. Üzerine 2,5 su bardağı soğuk sütü ekleyelim ve pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim. Biraz tuz, karabiber ekliyorum ve koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye bırakıyorum. Göz göz olan beşamel sosun altını kapatıyorum.
Evet, bir kaşık yardımıyla üzerlerine kaplayacak şekilde dökelim. ...170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, üzeri kızardıktan sonra fırından tekrardan çıkartıyorum. Eriyen bir peynir koyuyorum ve tekrardan fırına vererek erimesi için biraz bekliyorum. Evet, fırından çıkardım. Hemen servise hazırlıyorum. Hazırladığım patates püresini alt kısmına yatak olacak şekilde hazırlıyorum. Üzerine de patates çanaklarını alıyorum ve ikrama hazırlıyorum. Ve tek başına ana öğün olabilecek lezzetli ve doyurucu bir tarif, mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.